Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık bölümünden mezunum. Hiç yapmadım hayat boyu. Bu annemle olan pazarlık aslında. Mimar Sinan Üniversitesi'ni ben seçtim, bölümü o seçti diyelim yani. O dönem itibariyle falan tırnak içinde biraz zengin mesleği bir şeydir çünkü iç mimarlık. Onun için tercih etmiştir büyük ihtimalle. Hani oğlum madem sanat bir şeyle uğraşacak veya tasarımla uğraşacak, bu en azından para etsin tırnak içerisinde falan düşüncesiyle bir ısrar vardı. Çok da fazla sempatim olmasa da bir taraftan mimarlık disipliniyle biz mimarlık fakültesindeydik çünkü. Bunun getirdiği çok büyük artılar var yalnız. Şu anda bunun çok faydasını gerçekten görüyorum. Uzunca bir süre, 20-22 seneye yakın illüstrasyonla uğraştım, grafik tasarımla uğraştım. Animasyon tarafına ve modellemeye de kaydım. Son 12 senedir var. Yani bir fiil bu prop işini, yani kostüm, aksesuar vesaire işini. Ağırlık olarak da sinemadır tabii öncelikli. Televizyon ve dizi dünyasıdır. Belgesellerdir. Dans ve tiyatro gibi, opera gibi bir takım şeyler. Daha sahne sanatlarıdır. Bazen de nadiren de özel isteklerdir, özel koleksiyonlardır falan gibi. Yani 12 senedir dediğim gibi var. Bir fiil atölye açık ve bu iş yapılıyor artık yoğun olarak. Benim dedem demir ustası rahmetli. Ben onun evinde doğdum. 5 yaşına kadar da o evde yani anneannemle beraber yaşadım. Herhalde oradan gelen bir şey var zaten. İnsanın kanına bir şey karışmış oluyor galiba bir yandan. O zaman tabii var. Materyal yok, internet yok, gündem ne yok zaten. Beni o zamanlarda bir eniştemin bir tanıdığıydı galiba. Bir plastik fabrikasına aslında minik. Götürdüklerine ben böyle hayatımın en eğlenceli şeyiydi ve direkt adamları ben dinozor yapsam onu dökebiliyor muyuz falan diye sormuştum ya bir taraftan. Tabii ki yapılabiliyor eyvallah ama şu anda mesela 3 boyut ve print teknolojisi de var bir taraftan. O zamana kadar ben kendi Stormtrooper'larımı falan yapmaya çalışıyorum. Kartonları koyup uhuyla yapıştırarak başka malzeme yok. Yani şu anda evde ben bir koleksiyon hazırlıyorum falan ve bunlar bayağı bildiğiniz 30 santimlik farklı kültür ve tarihe ait falan bir takım adamlar tüm kostüm, aksesuarı, silahları bilmem nesiyle çocukluğumda hayal bile edemediğim diyeyim şu anda elimin altında, evimin içinde falan duruyor yani. Çok garip hakikaten de. Yani açıkçası ben kendime ve daha maket ölçeğinde bilmem ne falan yaparken bir arkadaşım bir belgesel drama için geldi. Bize de yapsana dedi. Dedim yapayım. Profesyonel bir atölye de yok aslında falan. Yani birkaç el aleti var diyelim. Öyle başladı. Şu anda bu haldeyiz. Bu noktada çok değerli gerçekten de. Yani çöpten çok fazla malzeme aldık yani. Yarıdan çoğu zaten tamamen geri dönüşüm malzemesidir mecburen zaten. Çünkü yok yani anlatabiliyor muyum? 1900 bilmem kaça ait bir şey gibi görünen bir şey. Ne yapacaksınız? Yani bütün o şeyler dökülüyordu. Vallahi ya şu masanın üzeri doluyor. Oradan böyle metal, ahşap bilmem ne yani varsa plastik falan derken uygun ve yakın ebatta veya formda bir takım şeyleri bulup eskitip, boyayıp, kaplayıp bir şeyler yapıp falan bir taraftan hani tırnak içinde uyduruyorsunuz ona aslında. Ya hakikaten bu böyle bir şey var. Bu işin böyle bir durumu var. Çünkü yaptığınız iş prop. Onun için çok değerli bizim için yani. O bit pazarcılığı durumu var yani genel yapı olarak hiçbir şey atılmaz burada mesela. Hiçbir şey atılmaz yani. Bu değil, cimrilikle alakası yok. Hakikaten o bir gün onun yeri geliyor çünkü yani. Hakikaten bir şeyi kullanmak durumunda kalıyorsunuz. Dönem kılıcı dediğin zaman dönem kılıcıdır zaten. Döneme ait zaten bir şey. Bunun belgesi zaten vardır bizde yani. Ya objenin kendisi yakın belli bir dönemden sonrası var. Zaten gidip görebilirsiniz koleksiyonlarda veya müzelerde veya bir yerlerde. Veya var en kötü bir çizimler, bir takım minyatürler, bir gravürler bir şeyler ulaşma şansınız vardır ve bunda yok ben öyle değil de böyle bir şey istiyorum. Yani gerçek bir şeyden yola çıkıyorsanız abesle iştigal gerçekten ki bu çok sık yapılan bir hata gerçekten. Yani bu Türkiye ve dünya için konuşuyor. Vikinglerin miğferi deyince herhalde %95 insanın aklına şu boynuzlu meşhur tasarım geliyor. Öyle bir şey yok mesela. Bu 19. yüzyıldaki bir meslektaşımızın bir Wagner'e ait operadaki bir Viking karakterine yakıştırdığı bir miğfer. Boynuzlu miğferi. Sadece o ilk ve tek olarak kullanıyor bir taraftan ve şu anda var yani Norveç'teki Viking sembolü bile öyle maalesef. Yani o kadar yanlış olan bu kadar dünyaya mal olabilir mi oluyor hakikaten de. Adamlar bunu silmek adına şu an ciddi uğraşıyorlar bu arada. Yani gerçekten tarihe meraklı, kostüme vesaire falan. Diyorlar ki gözlük gibi olanları var, bilenleri falan var ama hep düz miğferler. En ufak bir çıkıntı ve boynuz asla kullanmamışlar. Tarihleri boyunca yok mesela. Ya bir adam, bir sanatçı, bir tasarımcı yaptı ve bitti. Yani şu anda dünya bunu tekrar eski haline döndüremiyor kolay kolay. Gerçekten bu kadar önemli. Hani böyle bir iş gerçekten de bir taraftan. Onun için değil ya bu işin hiçbir anlamda sonu yok. Araştırmasının da sonu yok. Bir şey almanın da sonu yok. Zaten ben bunu çok özlediğim ve bunun artık hayatımda daha fazla olmasını istediğim için zaten o işi bıraktım. Bayağı bıraktım ben o işi. Bayağı çat diye kestim. Yoksa değil, açıkça söyleyeyim hikayesi. O zamandan beri baktığımız zaman falan ben kesinlikle illüstrasyon ve grafik ve animasyon yapıyor olduğum dönem kadar asla kazanmıyorum burada ve çok daha fazla yoruluyorum. Çok daha fazla hayatım tehlikede çok anlamda bir sürü kaza geldi başıma. Yani çok daha kötü bir hayatım var ama çok daha severek bunu yapıyorum yani.
Bu çok net bir seçim yani. Seçim, hiçbir şey zorlamadı beni. Yani hayat buraya getirdi falan, öyle bir durum yok. Tamam ben bunu bıraktım. Bilgisayarlarıma, dostlarıma dağıttım falan, bayağı öyle bir şey yani. Yani çok kısa bir zaman içerisinde falan tak diye döndüm ve bitti. Memnunum, hala memnunum yani.